Herkese selamlar. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk Emre. Nasılsın? Teşekkürler, seni sormalı. Teşekkürler, sağ ol. İzleyen arkadaşlara da selamlar. Herkese selamlar. İsrail İran'a saldırdı en Evet, sonunda. evet. 40 yıl, 45 yıllık bir beklentiden sonra en sonunda İsrail İran'a saldırdı. Doğru. Düşman kardeşler Aynen öyle. bir aradalar şimdi. İkinci gününde. Evet. Bu saldırı ve saldırıdan sonrasını Hüseyin Kantürk'ün öngörüleriyle konuşalım dedik. Evet. Hüseyin, nasıl değerlendiriyorsun durumu? Şimdi zaten işin bu tarafa doğru gideceğini özellikle şeyden sonra Gazze'de başlayan o Hamas'ın hamlesiyle beraber günün ilk saatinden bugüne kadar sürekli yazdım. Yani sürekli anlattım. Gazze özne değil. E, Eline sağlık. Teşekkürler. Özne değil, 2023. özne değil, özne değil. Evet, 3 kere bunu vurgulamak istedim özellikle. Yani 7 Ekim'den işte 4 gün sonra. Yani 7 Ekim'de de hemen ilk attığım tweet bu iş sonunda İran'la son bulacak diye. Yani ben bunları özellikle mesela 7 Ekim sabahında onlara yazarken işte Gazze Sina'ya sürülebilir. İnsanlar ne konuşuyordu? İşte Hamas hemen dışarı çıkmıştı. İsrail işlerine doğru ilerlemişti. Haritalar paylaşıyordu insanlar. İşte Batı Şeria ile birleşecek. İşte Hizbullah kuzeyden saldıracak. Böyle bir senaryo çiziyorlardı. Ama o zaman dedim ki ya bu iş tuzak. Tuzağa çektiler Filistin'i, Hamas'ı. İsrail bunu biliyordu. Yani bilmemesi zaten mümkün değil. Hatta şunu da ekleyeyim. Bu olaylardan yani Gazze olayından 10 gün önce e, Netanyahu Erdoğan'la görüştü. Hatırlarsınız belki. E, Neydi o dönemde? İşte bir işleri normalleştirelim. İşte Türkiye, İsrail gaz projesini konuşalım vesaire diye bir toplantı oldu. Aradan bir hafta geçti, bu olay patladı. İşte koptu film. Şimdi olsa Netanyahu çıktı o zaman ne dedi? Ya biz ilişkileri normalleştirmek istiyorduk. İşte Hamas bunu yaptı. Bizim bir şeyimiz yok. Yani bizim bu işte bir sorumluluğumuz yok dedi. Bunu söylemek için zaten Erdoğan'la görüşmüştü. Yani onun olacağını biliyordu. Ee, Bunu da bahane olarak kullanacağını da biliyordu. Yani orada o tiyatro oynadı Netanyahu. İşleri buraya sürükleyeceğini bilerek hazırlanmış bir kurguydu. Neyse işin orasını geçelim. Ne oldu sonra? Bu iş arkasından Suriye'ye, Lübnan'a sıçradı. Zaten ilk günlerde gene yazdım. Dedim ki bu arkasından Lübnan, Suriye ve Irak üstünden devam edecek. Yani İsrail'in e, İran'ın işte proxy'lerine doğru hareketi bu bölgelere doğru yayılacak. Arkasından ne oldu? Evet, Lübnan'a sıçradı. Hizbullah'la çatışmalar oldu. Hizbullah pasifize oldu. Arkasından e, Suriye'de değil mi gelişmeler oldu. Türkiye'nin desteklediği gruplar bu olgunlaşmış şartları değerlendirdi ve Esad rejimini devirdi. Türk ordusu daha etkin hale geldi. Şimdi Suriye değil mi, yeni bir döneme girdi. Şimdi de iş söylediğim son noktaya geldi. Ne dedim? Bu iş ilk yaptığım tweet 7 Ekim sabahı ilk yaptığım şey bu iş dönecek dolaşacak. İşte bu bölgelerde proxy'lerin üstünden hareket başlayacak. En sonunda e, İran'a dönecek bu hareket. Ve bugün yani dün akşamda yazdığım zincirin halkalarının bir aşamasına daha gelmiş oldu. Peki şimdi bundan sonra ne olacak? Yani İsrail'in İran'ı vurmaktaki amacı ne? İsrail'in istediği şey Molla rejimini devirmek ve tekrar e, Şah dönemini geri getirmek. Zaten dün de paylaştık. Sen de paylaştın hatta. E, Ne yaptılar? İşte Bu sürgündeki Şah'ı destekliyorlar. şöyle bir şey, işte ilk saldırıdan sonra İran daha yanıt vermeden önce bu Kaçar Hanedanı'nın bayrağını paylaştı hesap ve dedi ki geri geliyor. Evet. Evet. Bu Şimdi bir bayrağı kere Kaçar Hanedanı'ndan sonra Şah kullandı, biliyoruz. Onu tabii, geçen tabii, videomuzda konuşmuştuk. tabii biz o Şah'ı e, geri getirmek istiyor. evet, biz bu bayrağın üstüne anlattık da. Yani şimdi Mossad bunu, İsrail bunu Şah'a bağlıyor. İşte bir Pehlevi döneminin İran'ına bağlıyor ama bu bayrak Türk bayrağı. Şimdi Evet. bu bayrak Farsların ya da Şah'ın bayrağı değil. E, Kaçar kullandı, Safavi kullandı. Bu elinde kılıç tutan aslan ve arkasındaki güneş motifi bu da coğrafyada yani İran coğrafyasında Türklerin kullandığı bir bayraktır. Rengi, tasarımı bile hiçbir şeyi değiştirmedi İran. Daha doğrusu Farslar. Molla rejimi sadece ne yaptı? Ortadaki
bu amblemi çıkarttı. Kendi amblemini ekledi oraya. Şimdi İsrail'in yapmak istediği şey orada bir Türk ayaklanması çıkartmak değil, İran'ı bölmek değil. Öyle bir amacı yok. Onun amacı Mollalar gitsin, bizim desteklediğimiz Şah rejimi geri gelsin. Böylece bu Şii hilali, İran'ın işte Molla rejiminin kurduğu Şii hilalinin ile bağlantısı kopsun merkezin. Bize karşı bir tehdit olmasın. Biz de işte kendi haritamıza ulaşmak için bir adım daha kendimize alan açalım vesaire gibi bir senaryo çiziyor. Şimdi burada bir şey daha söyleyeyim. İnsanların kafasını hep karıştıran bir konu. Ya bunlar dost mu düşman mı? Müttefik mi değil mi? Bu İran'la İsrail'in şeyi nedir? Yani şimdi bakıyorsun İran'ın yaptıklarına. İran-Irak Savaşı'nda İran İsrail'den destek aldı. Doğru mu? Afganistan'a Amerika giderken İran yanlarında yardımcı Yol oldu. açtı. Tabii yol açtı. Irak-Amerika Savaşı'nda Şii gruplar gene Amerika'yı destekledi. Çünkü savaştan sonra yani Amerikan-Irak Savaşı'ndan sonra nasıl oldu da İran değil mi bir anda Irak içine nüfuz elde etti? Nasıl bu kadar güçlendi? Çünkü Irak Savaşı sırasında Amerika'ya destek oldu. Özellikle Obama döneminde de İran aldığı bu destekle Lübnan'a kadar ulaştı. Akdeniz'e ulaştı. Yani bunun önünü açan Türkler açmadı. Evet. Araplar açmadı. Sünni Müslümanlar açmadı. İran'ın önünü açan Amerika ve İsrail oldu. Yani Saddam'ı egale ederken önünü açtılar. Buna alan açtılar. Bu da bu alanı kullanarak coğrafyada yayıldı. Tabii böyle bir gücü de olmadığı halde. Şimdi bugün geldiğimiz yerde de İsrail döndü. Buna tekrar karşı hamleye geldi. Burada asıl hikaye şimdi 1923'te Türk hanedanlarını yıkıp Farsları Safavi devletinin mirasına konmasına sebep olan İngiliz. İngiliz aklı bu coğrafyada iki tane devlet kurdu. Bir tanesi Fars İran'ını kurdu. İkincisi de İsrail'i kurdu. Yani bu iki devleti de İngilizler kurdu. Anglo-Sakson düzen kurdu. Sonra arkasından Amerika devraldı İsrail'in değil mi koruyuculuğunu ve bugüne geldik biz. Şimdi Kur'an akıl tek bir akıl. Bu iki devleti de Fars İran'ın da değil mi? Mollalar nereden geldi? Fransa'dan geldi bu devrimi yaparken. Evet. Yani Ayetullah Fransa'dan uçakla çıktı geldi. Yani şeyden 79, herhangi bir Arap ülkesinden 1979. tabii Arap ülkesinden çıkıp gitmedi. Bu Kur'an akıl başkadır. Zıtlar dengesini. Ben buna zıtlar dengesi diyorum. Yani zıtlar dengesi demek bunlar böyle oturup çay içip karar veriyor demek değil. Yani bugün sen bana atarsın yarın ben sana atarım diye telefonlaştıkları bir şey değil. Zıtlar dengesi üstte bir tane akıl bu iki yapıyı kurar. Ondan sonra da bunların atışması, kapışması üstünden coğrafyayı dengeler. Burada bir düzen sağlar. Şimdi ne oluyor? İsrail İran'la kapışıyor. İnsanlar ya İran'ın yanında pozisyon alacaksın diyor ya da İsrail'in seç bakalım. İsrail. Şimdi insanlar da değil mi doğal olarak İsrail değil İran'ın yanında pozisyon almayı seçiyor. Yani seni iki seçenekli bir karar vermeye zorluyor. Üçüncü bir seçenek zihinlerde oluşmasına izin vermiyor. Yani bu zıtlar dengesi demek budur. Yani düzeni kuran akıl sana iki seçenek sunar. Seni bir paradoksa sokar. Der ki ya bu ya bu. İkisine yani aynı şey gibi. Ne oldu? Sovyetlerle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra komünizmle değil mi? Kapitalizm diye ikisi seçenek koydular insanların önüne. Dediler ki üçüncü seçenek yok. Ya komünist olursun ya kapitalist liberal insan olursun. Yani bu böyledir. Zihinleri paradoksa sokar. Başka bir seçenek insanlar için artık yoktur. İkisinden birini destekleyeceksindir. Peki ama burada bir şey sormak istiyorum evet. Hüseyin sana. Şimdi bugün Pakistan bir açıklama yaptı. İran'ın yanındayız dedi. Bu Evet. yani Çin'in de desteğini gösteriyor. Kuzey Kore dün açıklama yaptı. İran'ın yanındayız dedi. Evet. Evet. Şimdi, bu Molla rejimine bir destek var. evet. İsrail ve diğer tarafta Şah'ı getireceğiz diyor. Bizde burada önemli olan Şah gelse de Molla rejimi devam etse de orada yaşayan Türkleri durumu ne olacak? Şimdi tam oraya geliyorum. Şimdi önce şunu söyleyelim. Molla şimdi Pakistan değil mi? İsrail işte bu aynı zıtlar dengesi hikayesine geliyor. Yani karşısında İran, İsrail kimi destekleyeceksin? O zaman İran'ı. Yani bu o coğrafyaya kurdukları denge buydu.
Ve insanlar da bu oyunun içinde hala paradoksun içinde dönüyor. Ya o ya o ya o ya o diye. Pakistan'da doğal olarak e, şey değil, İsrail'i değil, İran'ı destekliyor. Hindistan'da doğal olarak gidiyor İsrail'i destekliyor. Yani safları basit bir dengeyle çok rahat kurabiliyorsun. Peki bu şeyi mollalar gider mi? Ya da giderse süreç değişir mi? Süreç değişmez. Onu baştan söyleyeyim. Yani mollalar gitse de gitmese de Şah geri de gelse bu 2032'ye doğru anlattığım süreç süreç devam edecek. Yani onların gelmesi İran'ın içinde devrimin olması süreci etkilemez. Oradaki Türklerin pozisyonunu da etkilemez. Ama benim ana senaryo beklediğimde şimdi Pakistan'ın attığı rejime aslında Molla rejimine destek atmış oldu doğal olarak. Yani onlara sahip çıkmış oldu ve bu İran'ın içinde rejimi de güçlendirdi. Yani sahipsiz şimdi herkes etrafına çekiliyor olsaydı rejim içeride daha da zayıf duruma düşerdi. Şimdi Pakistan'ın işte Türkiye'de söylüyor İran'ın yanındayız vesaire. Bu rejimi biraz elini güçlendiriyor. Şimdi İsrail'in attığı adımlar yani rejimi devirmek için attığı adımlar başka bir şeye sebep olacak. Benim sürekli anlattığım şey buydu. Yani en başından beri bu iş Gazze şimdi böyle güzelce özetleme fırsatımız oldu bu videoyla. Yani Gazze olayında o özne değil diye başladığım süreç işte İran'ın bölgedeki etkinliği kırılacak diye devamında anlattığım ve bugün en sonunda işte İran'a bu iş patlayacak, İran'ı vuracak diye devam ettiğim süreçte İsrail'in amacı başka bir şey. Orada Şah'ı getirmek, bu yapıyı kırmak. Ama işin sonunda olacağı yer bu değil. Şimdi bunu da 2024'te işte 12. ayında Aralık'ta yazdığım bir şey. 2032'ye giden süreçte İsrail özne değil, sadece bağlaç. Şimdi bunu niye yazdım? Savaşın öznesi İsrail olmayacak. İsrail sadece bu savaşı tetikleyen bir bağlaç olacak. Peki ne olacaktı? Şimdi insanlar ne bekliyor? Değil mi? Bu süreç nasıl devam edecek bekliyor. İşte Hindistan, İsrail müttefik. İşte Türkiye, Pakistan, İran bir şekilde anlaşacaklar. Onlar da bu cepheye karşısında bir cephe olacak. Böyle bir e, süreç zihinlerde. Şu anda insanlar konuştuğu senaryo bu, anlattıkları bu. Ama sürecin böyle ilerlemediğini göreceğiz. Yani en başından bu işin nasıl devam ettiğini anlatan biri olarak diyorum ki bu iş 2028-2030 arası dönemde Türkiye kendi hazırlığını artık tamamladığı noktada işte Kaan artık envantere girdiğinde hava savunma sistemi tamamen diğer parçaları şu anda hazır ama daha da etkin hale geldiğinde daha uzun menzilli füzeleri de vuracak etkinlik hale geldiğinde Suriye üstünde Türkiye ile İsrail kapışacak. Yani bu bir hava savaşı. Böyle hani kara birlikleriyle değil de İsrail zaten çok iyice hoyratlaşacak. Şimdi şeyi vurdukça işte İran'da bu kadar kolay O dünyanın her hoyratlaşmayla yerine ilgili şunu söyleyeyim. Lafını kestim. tamam. Netanyahu geçen hafta Arjantin Devlet Başkanı'yla konuşurken, görüşürken bölgede Osmanlı İmparatorluğu ve de ona Evet, benzer bir şey istemiyorum dedi. tabii. Ondan Yani, sonra dün öğle güzel hatırlat. saatlerinde İran saldırısı gelmeden önce Atina'ya gitti. Hala kendisi Atina'da. Saldırıdan kaçtı. Evet, Ben evet. bu süreçte bu 10-15 gün içerisinde belki daha da önce Türkiye'ye yönelik çok sert bir açıklamasını bekliyorum Netanyahu'nun. Şimdi Netanyahu için artık risk sadece Türkiye. Yani İran falan çok kolay değil mi? Tahran'ın üstünde Evet. uçak uçuruyor. Yani çok kolay egal etti. Aslında insanlar işte İran attığı füzelerle mutlu oluyor. Bak o da vuruyor falan vesaire diye de yani bir günde radarlarını vurdu. Hava savunma sistemini çökertti. Tahran'ın üstünde uçak uçuruyor artık. Yani bu e, daha ne olacak? Yani Yani Genelkurmay Başkanı'nı öldürdü. Hala geceleri Mossad operasyonu devam ediyor ülke hala içerisinde. devam ediyor. Yani hala devam ediyor. Şimdi İsrail için yani Netanyahu için değil mi, önündeki risk kendi açısından Türkiye. Ve bu Türkiye'ye doğru bir zaman ilerledikçe yani bir daha fazla bir risk yaratmaya başlayacak. Ve sonunda da Suriye'nin üstünde bir hava savaşı yaşanacağını bekliyorum. Yani İsrail'i asıl pasifize edecek olan ben en başından beri de İsrail pasifize olacak diyor. Hani yıkılmayacak ama coğrafyada savaş başlamadan önce 2032 gelmeden önce İsrail pasifize olmuş olacak. Bu da nasıl olacak? İsrail'in tek değil mi gücü aslında hava kuvvetleri. Tabii diğer Evet. yeni nesil teknolojiye de hakim. Ama asıl etkinliği hava gücüyle beraber. Yani karada öyle bir güçlü bir ne ordusu var ne askeri var öyle bir gücü yok.
Türkiye ile işte bu yüzden Suriye üstünde bir hava savaşı yaşayıp geçen attığım tweet'i söyleyeyim. Ben Kaan'ın F-35'i vuracağını düşünüyorum. Yani o teknolojide bir uçak olarak çıkacak ortaya ve Suriye üstünde 3-5 tane, 3 tane, 4 fazla sayısı çok bile önemli değil. Yani bir tane bile vursa. 2-3 tane ama e, İsrail uçağını vuracak. Bu olduğu anda da İsrail küt diye frene basacak. Yani çünkü tek gücü hava kuvvetleri. Onun da Türk Hava Kuvveti Kaan'ın karşısında ilerleyemediğini gördüğü anda İsrail evine dönmek zorunda kalacak. Yani Türkiye arkasından bir kara operasyonu falan yapmayacak İsrail'e. Sadece birkaç tane uçağını düşürecek. Hepsi bu. Onun arkasından Netanyahu hükümeti de gidecek. Ya da yani değişmiş bile olsa o kafadaki Değişmiş bile insanlar olsa. değişmiş bile olsa o kafadaki o zihniyetteki hükümetler düşünce yapısı İsrail hükümetinden ayrılacak artık. Yerine daha ılımlı, anlaşmak isteyen hükümet gelecek. Belki şeyi bile tetikleyebilir bu. İsrail için bir darbeyi bile tetikleyebilir. Yani Türkiye'nin bunu yapması bir darbeyi bile tetikleyebilir. Kadroları tamamen değiştirirler. Daha ılımlı, Filistin devletini tanımak isteyen, çünkü hava kuvvetlerinin darbe aldığını gören İsrail için varlık yokluk riski başlamış olur o saatten sonra. Bunun için pasifize olacaklar. Şeye razı olacak. Kendi evindeki o elinde ne varsa onu tutmaya razı olacak. Şimdi tekrar Zaten şu tarafına anda dönüyorum. iki ülke birbirini yeteri kadar hırpalıyor. Tabii Silah Türkiye için güçleriyle. Türkiye Tabii açısından bir ki. sorun yok yani. İran da zayıflıyor, İsrail de zayıflıyor. Problem İsrail. yok. Şimdi tekrar İran içine dönelim. Şimdi ne yapıyor? Tebriz'de değil mi? E, özellikle Türk bölgelerinin olduğu yerdeki şeyleri vuruyor. Karargahları vuruyor. İşte İran'ın Havaalanları. havaalanlarını vuruyor, depoları vuruyor, devrim muhafızlarının bölgelerini vuruyor. E, yukarıda yani Türk bölgelerinde İran'ın merkezi hükümetin gücünü zayıflatıyor. Şimdi onun derdi dediğim gibi Türk ayaklanması çıkartmak değil, rejimi devrimi. Zaten açıkça da söylüyor. Biz Evet. şeyi geri getireceğiz diye söylüyor zaten. Bu hani gizli saklı değil. Böyle biz komplo da değil. Mossad'ın paylaştığını söylüyoruz. Yani e, tekrar rejim değiştirmek istiyorum diyor. Açıkça söylüyor. Netanyahu da söylüyor. Ama işte onun yola çıktığı sonucu vermeyecek. Söylemek istediğim şey bu. Yani Evet. Türkiye İsrail'i pasifize ettiğinde, oyundan dışarı attığında tabii bu döneme kadar da bir İran'da bir Türk ayaklanması tetiklenecek haliyle. Yani İşte merkezi ben bu kısa hükümetin dönemi soruyorum şimdi yani. Burada bir yok. 15 gün 20 gün sonra ya da belli bir O süre kadar sonra kısa olması, olacaktır. o kadar kısa sürede olmasını beklemiyorum ama durulduğunda bu İsrail ile İran'ın birbirini vurma işi durulacak sonuçta. İşte o ona Evet. derken geçen sefer olduğu gibi işte bir hafta 10 gün en sonunda diyecek tamam ben de karşılık verdim. Ben de iş sönümlenecek. Sönümlenecek ama İran'ın dediğim gibi Türk bölgelerindeki zayıflamış olacak. Yani e, askeri gücü zayıflamış olacak. Orada çok hasar alacak bu. Alıyor da zaten. Ve bu da sonunda yani 6 ay bir sene ya da 2 sene. Sonuçta oradaki Türk bölgesindeki Türkler ayaklanacak. Yani bu İsrail'in teklemesiyle olmadığı halde, olmayacağı halde Türkiye'nin içinde de İran'ın içinde de bunu Siyonistler yaptı diyecekler. Ben bunu yıllardır söylüyorum. İran'da Türk ayaklanması çıkacak. Yani bugün bu olayların üstüne söylemiyorum. E, işte arkadaşlar biliyor zaten Twitter'dan takip Evet, edenler. evet. 4 yıldır 5 yıldır İran'da Türk ayaklanması çıkacak. Bunu da İsrailliler, Siyonistler yaptırdı diyecekler. Zaten sonraki hikayenin evrilişi de bu yönde olacak. Yani oradaki Türk ayaklanmasını Farslar bunlar Siyonist hareketi diyecek. Öyle üstüne gidip öyle bastıracak. Ee, hemen Dugin'in açıklamasına gelelim. Dün Dugin tweet attı. Mehdi'yi bekliyoruz Yıllardır diyor. tabii bizim en son değil mi videomuzda paylaştığımız konuyu söyledi. Dedi İran'ın Mehdi'si bir gelsin artık dedi. Hani bu işten dedi ancak Mehdi kurtarır İran dedi. Biz de zaten onu söyledik. Yıllardır onu anlatıyoruz. En son videomuzda da bundan bahsettik. İran'ın Mehdi'si çıkacak ve diyecek ki arkadaş bu işte ayaklanan Türkler bunlar Siyonist. Bu Türkler Siyonistleri destekleyen de Siyonist Azerbaycan'la Siyonist Türkiye'dir, Ankara'dır. Yani Bakü ile Ankara bu Siyonistleri destekliyor. Bunların hepsi Siyonist. E, yani Kudüs'e gitmek için önce bunları temizlememiz, bunları yıkmamız gerekir diyecek. Zaten e, kendi içinde başlayan Türk-Fars kapışması, iç savaşı, ayaklanması sonunda sirayet etmiş olacak. Türkiye ve Azerbaycan'a sirayet etmiş olacak. Ve
Türk-İran savaşı da böyle başlayacak zaten. Türkiye-İran savaşı. Arkasından Hindistan'ın bu konuya dahil olması. Çünkü Hindistan da İran'la müttefik. Ee, şeye dahil olacak. Bu konuya dahil olacak. Aynı zamanda tabii Pakistan, Hindistan, onu da ayrıca anlattık. Orada işte Müslüman Bir araya çatışması. gireyim. Hint Başbakanı Modi bugün ya da yarın Güney Kıbrıs'ta. Ha, bravo. Onu da değil mi? Geçen de konuşmuştuk. Evet, evet. Şimdi ne yapıyor? Şimdi saflar aslında netleşiyor. Taşlar yerine oturuyor. Yani bu yıllardır anlattığımız konunun taşları yerine oturuyor. Ee, Modi niye gidiyor? Yani Güney Azerbaycan Güney Güney Kıbrıs. Kıbrıs nereye? Değil mi? Yunanistan'la alaka. Hindistan yani ne işi olabilir? Sebebi şu. Türkiye'nin batısında bir cephe açmak istiyor. Çünkü onlar da biliyor. Yarın Pakistan'la Hindistan savaşında Türkiye dahil olacak. Bunu Hintliler de biliyor. Yani bir tek Türkiye'de konuşulmuyor bu işler. Yani bizden başka da anlatan yok yani. Hintliler bunu biliyor. Kendi sosyal medyalarında sürekli bunu paylaşıyorlar. En son Düşen düşen uçağı uçakları bile için bizi suçladılar. tabii düşen yolcu uçağı için de bizi suçladılar. Türkleri suçladılar. Ee, değil mi? Muhalefet başkanı, e, parti başkanı Türkleri Hindistan'dan gönderelim diyor. Yani Hintlilerin Hindistan'ın Türkiye'ye karşı zaten şu anda yoğun bir hem şey olarak aktif olarak bir çabası var. Aynı zamanda da ülke içinde böyle bir nefreti körüklüyorlar da zaten sosyal medya üstünden. Bizde neden maalesef insanlar e, duymuyor, görmüyor. Şimdi niye gidiyor Hindistan oraya? İşte Batı'da bir cephe oluşturmak için onu da anlattık. Yani Fransa da buna dahil. Fransa da Hintlileri Evet. destekliyor. Yunanistan'ı destekliyor. Zaten Doğu Akdeniz'de olacak o asıl savaş dediğim gibi Hint Okyanusu bölgesinde olacak ama Doğu Akdeniz'de çıkacak savaşın sebebi de yani o çatışmanın birincisi Hindistan, ikincisi Fransa. Yunanistan'a öyle bir tekleyecekler ki şimdi maşa olarak bizim karşımızda bir cephe açsın diye ama e, Türk donanması yani asıl gücü Hint okyanusunda olduğu halde o bölgede olan yapısıyla bile bunları bertaraf edecek. Yani ve benim hatta bunu da bu araya söylemiş olalım yine. Fransız gemisinin de Türk donanmasını batıracağını düşünüyorum. Bu da zaten Fransa'nın ona Fransa başlığında ayrıca konuşacağız. Sadece ufak bir araya girmiş olayım. Hı hı. Fransa'nın da askeri olarak sonunda öyle gelecek. Şimdi daha yukarıdan toparlamış olalım. Daha yukarıdan baktığında şeye giden 2032'ye giden bu Dünya Savaşı'nda taşlar yerine oturuyor. Saflar yerini buluyor ve süreç aslında çok hızlı bir şekilde artık çünkü zaman da azaldı. 7 yıl kaldı. Çok da bir zaman değil tabii bizler için değil mi? Uzun zaman ama Evet. ülkelerin hazırlanması için safların kurulması için, kılcal damarlarına, sinir sistemlerine dokunması için, hareketi başlatması için kısa bir süre. Şimdi İran içinde Suriye'de gördük. 13 yıl sürdü iç savaş. Yani bu işler böyle başladığında böyle bir haftada 10 günde bitmez. Bunun tempo yükselir, şiddet artar. Yıllarca sürer çatışmalar. Değil mi? Amerikan iç savaşı 4 yıl sürdü. Yani iç savaş dediğin öyle hani 6 ayda başlayıp 6 ayda bitecek bir şeyler de Hindistan içinde de aynısı olacak. Yani başlayıp yıllarca sürecek. Ondan sonra zaten bu diğer komşularına sirayet ediyor. Yani nasıl Suriye'de değil mi? İç savaş çıktı. Hemen ertesi gün Türkiye müdahale olmadı ki. Olaylar büyüdü. En son Türkiye'de artık konuya müdahale oldu. Aradan 13 yıl geçti. Türk ordusu oraya girdi sonunda. Şimdi hükümeti Evet, değiştirdi. şu anda da bir taşlar döşeniyor senin deyiminle. İsrail bu taşları döşemeye başladı. O bölgeyi Evet. karıştırarak. Şimdi burada dediğim gibi şimdi zıtlar dengesini kuran akla bakmak lazım. Yoksa alttaki bunlar tepişir. Normal. Yani bu terazinin iki ucuna koymuş bunları. İnsanları da bunlara göre saf tutmaları zorluyorlar. Bunlar da işte karşılıklı birbirine atıyor. Ama bunları tepeden idare eden yani bu Siyonist İsrail Netanyahu ne söyleniyorsa onu yapıyor. Asıl akıl Siyonist akıl bu istikamette yürü diyor. Ama işin varacağı yere geldiğinde Türkiye bu oyunu kırmış olacak. İsrail'in pasifize olmasını sağlayacak olan şey Türkiye olacak. Ve 2032 geldiğinde İsrail biraz önce söylediğim gibi özne olmamış olacak. Yani şey olarak fiziki olarak özne olmamış olacak ama fikren bağlaç olacak. İran'ın savaşı sürükleme sebebi işte bu Siyonizm düşüncesi, Siyonizm hikayesi savaşın bağlacı, tekleyicisi olacak. Tekleyicisi olacak. Zaten bu Mehdi hikayesi de o. Dugin'in attığı tweette de benim yıllardır bahsettiğim işte Mehdi çıkacak
Şiiliği toparlayıp topyekün harekete geçirecek hikayesinin altında da bu yatıyor. Benim hani Şahlar geri dönmez düşüncemin altına yatan şey de bu. Şimdi Şah geri döndüğünde, değil mi, bu Molla rejiminde olan o Şii hilalini kavrayamaz. Hareketi tetikleyemez. Evet. İsrail de bunun için istiyor zaten. Hareketi tetikleyemez. Ama Molla rejimi kaldığı sürece işte Mehdi'yi de çıkarttığında bütün o Şii hilalini harekete geçirebilir. Yani ve büyük çoğunluğu da inanacak yani bu işe. Onu da söyleyeyim. Yani şimdi insanlar sahte mahte diyor ama o gün geldiğinde göreceğiz. Çok insan, Türkiye'nin içinden de çok insan inanacak buna. Yani bugün bile aynı söylemleri söylüyorlar zaten. Çıkıp da bunlar Siyonist, biz de bunlara karşı cihat veriyoruz dediğinde Türkiye'nin içinde bile çok insan bunun peşine takılacak. Bugünden de söyleyeyim. Şimdi olmaz diyebilir bir sürü insan ama o gün geldiğinde bu videoyu da alıntılarız. Bir sürü Türkiye'nin içinden belki milyon insan çıkacak, diyecek ki evet bu Mehdi doğru söylüyor diye kabul edecek de yani. Çünkü Ama işin Şah sonunda gelirse geleceği yer sekülerliğe geri dönmek gibi bir durum çıkacak tabii, ortada İran'da. tabii, O tabii, evet, sekülerlik tabii. gelirse de Yani Mehdi'nin söylemlerinin bir anlamı kalmaz. tabii. Ama böyle bile olsa, yani Şah bile geri dönmüş olsa süreç değişmez. Daha muhafazakar bir Şah olur. Çünkü dinamik değişmez. Öyle böyle süreç yine devam eder, yine devam eder. Bu işin sonunda varacağı yer, tekrar söyleyeyim, Türk ayaklanması burada çıkacak. İran içindeki, yani savaştan sonra tabii, e, Türk ayaklanması Türkiye ve Azerbaycan'ın da bu savaşa dahil olmasına sebep olacak. Arkasında zaten Türkiye-İran Savaşı videomuzda anlattığımız konu şeklinde devam edecek. Anlattık. Aynı şeyi tekrar etmeyeyim o Türkiye videodaki. Birleşik Devletleri bir videosunda bunu anlattık. Şimdi tabii Evet, insanlar kısa vadede bir şeyler görmek istediği için Şah mı gelecek, Molla rejimi mi devam edecek? Bunlar bir şey fark ettirmeyecek diyor Hüseyin Kantürk. evet, evet, Süreç evet. devam Ama ediyor, işleyiş devam evet, ediyor. ama burada ben Mollaların devam edeceğini de düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Yani bir şey Bugünkü değişmez. açıklamalardan sonra işte Pakistan'ın açıklaması İran'ın yanındayız. Evet, Kuzey Kore İran'ın yanındayız. Çin zaten bölgesinin dışına taşmış durumda. O da İran'ın evet, yanında. evet. Büyük ihtimal. Yani Demek ki İran rejiminin bir süre daha evet, devam etmesi isteniyor. evet. Yani Molla rejimiyle bu iş gider. İran'ın Molla rejimini devirmek için yaptığı hamleler de onu değil başka bir şeyi tetikleyecek. O da Türk ayaklanması. Evet, içeride. Süreç bu şekilde tamamlanmış olacak orada İran'da. Yani önümüzdeki dönem göreceğimiz şey orada, başladığında tekrar bunu anlatırız. E, Türk ayaklanması, işte e, İran'ın buna hareketi. Mesela Nahçıvan'da Azerbaycan'la Türkiye tatbikat yapacaklar. Bunlara hazırlanıyor Evet, zaten. Mayınlar temizlendi, değil mi? Yani İran sınırındaki mayınlar temizlendi birkaç sene önce. Yani Türk devleti bu gelen süreci zaten yıllardır farkında, yıllardır biliyor ve buna göre hazırlığında yaptı. O mayınların oradan sökülmesi bile zaten sürecin nereye gittiğinin işareti. Orada ayaklanma çıkacağının işareti. Yani evet. şimdi orada rejim değişiyor olsa Mollalar, değil mi, kaçması lazım. Şimdi Mollalar Türkiye mi kaçacak? Yani e, Türkiye'ye doğru gelen kim? Şimdi onu da düşünmek lazım. Burada sen mayını kaldırdın. Demek ki bir şeyler de olacak. Şimdi ben aynı zamanda savaş yüzünden kalktığını düşünüyorum. Göçle alakalı değil bu sadece. Oradan bir şey olacak demek ki. O da olacak tabii. Şimdi hareket olunca illa insan da gelir. Peki kim Türkiye'ye gelir? Yani Mollaların son geleceği yer Türkiye olur. Oradan Türkiye kaçan insanlar hep seküler düşüncede olan insanlar. Molla rejiminin baskısından e, bunalıp da bu tarafa gelmedi ve gelen bir sürü İranlı insanlar var. Bunlar kaçıp geliyor bu tarafa doğru. Yani onun için şeye baktığında, sürece baktığında zaten bir Türk ayaklanması olacak ve tabii bazı Türklerin orada ailelerin, çocukların, kadınların tabii ki kaçmak zorunda kalanlar da olacak. Ama ben bu kaçanların Türkiye'de değil de Nahçıvan'da misafir edileceğini düşünüyorum. Yani bu tatbikat üstünden Türk askerinin de Azerbaycan askerinin Nahçıvan'da buna hazırlık yapacaklarını düşünüyorum. Ve gelen insanları Nahçıvan'da birkaç sene, işte bu işler bitene kadar orada kadınları ve çocukları koruma altına alacaklar. Zaten en uygun yerde Nahçıvan. Şimdi sonuçta Evet. şeyi de Azerbaycan'ın öbür tarafta kalıyor, yani öbür tarafta kalıyor derken hani kendi şeyiyle, yapısıyla Türkiye arasında insanların güvenli bir şekilde hayatta kalacakları, iaşelerin sağlanacakları bir yer olur. Şey de Daha buraya çok doğru gidiyor. konuşacağız bunları. Daha çok Evet, bunlar daha konuşacağız çok bunları. anlatacağız. Aynen Zamanı öyle. geldikçe. Aynen,
Aynen öyle. Hüseyin Kan Türkiye ve öngörülerine teşekkür ediyoruz, öngörüleri için. İzlediğiniz Ben için teşekkür ederim. teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi seyirler herkese. Sağ Görüşürüz. olun.